Her şey sessiz başladı. Gösterişsiz, duyulmadan, bilinmeden. Bir balkon, dört duvar ve bir avuç umut. Keyifli seyirler. Biz Ela'yla bir yerde perdeci dükkanında bu mu güzel, o mu güzel diye hani orada buna bakar mısın diye biz başladık. İlk yaptığı tablolardan, düşüncesinden, ne kadar ileri görüşlü olduğunu zaten herkese gösterdi. Yaptığı işler çok başarılı, çok güzel iş çıkarıyor. Filografide öyle bir şey var ki elinin çok güzel olması lazım. Herkes yapar ama en güzelini herkes yapamaz. Elanur bu konuda çok başarılı oldu. Fuarlara katıldı, ilerletti. Erzurum'a kaymakam beylerle filan fuarlara katıldı. Ve böyle orada çok parladı. Yani herkes Elanur'u parmağıyla göstermeye başladı. Ben Elanur Akkuş, 10 yıl önce Bursa'da öğrendim. Böyle bir sanatın var olduğunu çok beğendim ama o zaman nasip olmadı. Rahmetli eşim müsaade etmedi öğrenmeme. Tabii o süreç derken eşimin hastalığı vesaire yıllar sonra, 10 yıl sonra bu sanatı icra etme aşamasına geçtim. Orada da arkadaşım Hülya, Allah razı olsun, bana çok destek oldu. Bir perde dükkanında başlayan hikayemiz Hülya'yla sonra Adem Merkezi'nde devam etti ve bu arkadaşlıktan öte dostluk, kardeşlik bağına kadar ilerledi. Hülya ve Rüveyda, Allah razı olsun, her anında yanımda oldular. Tabii bu süreç zorlu bir süreç oldu. Ben birkaç sosyal medya hesabı açtım, ilerlemeye çalıştım ama olmadı, yürütemedim. Ama pes etmedim, yılmadım, yıkılmadan devam etmek zorundaydım. Çünkü benim 3 tane bana yani beni örnek alacak 3 evladım vardı. Bu sanatı devam ettirmem lazımdı benim. Ama sadece sanat olarak kalmayacaktı bu. Benim buna bir değer katmam lazımdı ve bunu patlatmam lazımdı. Kendimi de göstermem lazımdı, yaptığım işi de göstermem lazımdı. Burada ne yapmam lazım diye düşüncesine girince bizim kendi kültürümüz aklıma geldi. Ve kendi kültürümüzde ne kullanabilirim bu sanata? Tabii ki annelerimizin zamanında kullandığı, mahremiyetlerini korumak için kullandıkları ehram geldi aklıma. Ondan yararlandım. Ve ehramın üstüne de bu sefer Anadolu motiflerini kullanarak 3 sanatı bir arada kullanmış oldum. Filografi, ehram ve Anadolu motifleri bir arada olunca gerçekten çok ilgi gördü, çok beğenildi. Sonra TV aşaması başladı. Acaba ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken bu sefer ufak bir yükselme işine girince Allah Teala kapılarımızı açtı ve çok farklı yerlere taşındı bu olay. TV haberlerinde yer aldık, yerel gazetelerde yer aldık. Çok güzel bir şey oldu. İnşallah sosyal medya ağını da güzel kullanmaya başladık. Böyle giderse daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah. Hedefim atölye kafemi kurmak. Orada işte hobi amaçlı olsun, daha farklı alanlarda olsun, insanların yararlanabileceği güzel bir ortam oluşturmak istiyorum. Sadece hani böyle çayını kahvesini içip boş muhabbetlerin döndüğü bir yer değil. İşte sanat alanında ne öğrenebiliriz? Acaba sanat alanında nereye çıkabiliriz? Ya da birinden birimizi örnek alıp devam edebilecek gençler, yeni nesiller olabilir diye düşünüyorum. O fikirle ilerlemeye çalışıyorum. Sonra bunu tabii ki iş yerini direkt açamayacağım için evimde devam ettim ve bu sefer balkonumu atölyeye çevirdim. Elanur'la 3 yıl önce Adem Merkezi'nde, Aile Destek Merkezi'nde tanıştık. Kendisini çok sevdim. Yani bir arkadaş, bir kardeş olarak çok sevdim. Başarısı çok önemli. Bu işe çok gönül verdi. İlkten ben de belki düşünmüşümdür. Belki yapabilir mi, yapamaz mı ama sonra azmini, gayretini görünce
Çok takdir ettim. Şu anda da biz onun arkasındayız arkadaşları olarak. Onun için çabalıyoruz. Bir alo dediği zaman koşup geliyoruz. Çünkü çocukları için çabalıyor. Çocukları ve kendisi için karşıya, yani herkese karşı dik durabildiğini göstermek istiyor. Biz de onun için çabalıyoruz. Allah'ın izniyle daha iyi yerlere gelecek. Sanat kafe açacak. Orada da elimizden geldiği kadar biz arkadaşları olarak yanında olacağız. Çünkü çalışıyor, çabalıyor, emek ediyor. Gece 12'lere, 1'lere kadar çivi çakıyor, tel sarıyor. Yani bu kolay iş değil. Şahsen çok sabır isteyen bir iş. Çok emek isteyen bir iş. Çok emek istediği için de arkadaşım çok emek veriyor. Yani biz onun her zaman arkasındayız arkadaşlar olarak. Bizden ne isterse biz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İnşallah daha güzel yerlere. Filografide ahşap zemin üzerine ahşap zemin üzerine çivi çakılarak üzerine telle işlenen bir sanat. Bunu bakır telle işleyen de var, ben gibi. Normal telle iple işleyen de var. Bunlar öncelikle kavak sunta dediğimiz malzemeyle yapıyoruz bunu. Sonrasında şablonlarımız var. Şablon çıkartıyoruz. İşte herhangi bir desen, burada Türk bayrağı var. Bazılarını elimizde çizip bazılarını matbaalardan bastırıyoruz. Kumaşı tahtaya sabitleyip sonrasında işleme başlama aşamamız var. İşte çivi, çekiç, tabii böyle aparatlarımız var çivileri tutması için. Bu aparatlardan yardım alıyoruz. Bazen penseyle, dar alanlarda penseyle çalıştığımız oluyor. Nasıl diyeyim? Yani modele göre her çapta çalışabiliyoruz. Büyük motiflerimiz de oluyor, küçük desenlerimiz de oluyor. İstenilen boyut, istenilen ebat çalışılabiliyor filografide. Sizin hayal gücünüze bağlı. Şu yapılmaz diye bir şey yok. Bütün filografide bütün şablonlar, bütün görseller çalışılabilir. Sonrasında bunlar yapıldıktan sonra çok özenli bir şekilde paket yapıp bunları Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile gönderim yapıyoruz. Değil Türkiye, yurt dışına kargolarımız da mevcut. Yurt dışına çalıştığımız motiflerimiz de var, desenlerimiz de var. Oradan yana da sıkıntı olmuyor. Sadece dediğim gibi siz isteyin, biz yapalım. Bitti denilen her yer onun bir başlangıcıydı ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Hoşça kalın.